Herkese Münih'ten günaydın arkadaşlar. Bugün sizlere Almanya'daki apartman kültüründen bahsedeceğim. Çünkü sonuçta Almanya'da yaşamak sadece iş bulmaktan ya da çalışmaktan ibaret değil. Buranın kültürüne, buranın yaşamına da adapte olmak gerekiyor. Bu yüzden videolarımda yine buna benzer tipler de vermeye devam edeceğim. Bu videoda onlardan biri. Sizlere bu videoda Almanya'daki apartmanların Türkiye'dekilerden ne gibi farkı var? Ya da ev yaşamının ne gibi farkları var, bunlardan bahsedeceğim. Eğer beni bu video ile ilk kez izliyorsanız kanalımda Almanya'da yaşam ve Almanca öğrenmek üzerine videolar üretiyorum. Kanalıma abone olarak bu tarz videoları sürekli olarak izleyebilirsiniz. Şimdi ilk başta sizlere bahsetmek istediğim şey, buradaki yaşantıda aslında çok sayıda apartman yok. Yani Türkiye'ye kıyasla apartman sayısı daha az. Burada Einfamilienhaus denilen bizim Türkiye'deki dubleks, tripleks mantığındaki villa tipi evlerin varlığı daha fazla. O yüzden apartmanda yaşayan kesim aslında Türkiye'ye göre çok daha az. Hatta ben de burada apartmanda yaşıyorum. Biraz sonra ise kendi apartmanımla ilgili çok enteresan bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi size az önce bahsetmiş olduğum Almanya'daki genel standart evlerden örnekler göstereceğim. Sokağı görüyorsunuz eminim. Şu biraz daha büyükçesi yeri aile apartmanı gibi düşünebilirsiniz ama şu arkadakiler direkt bahsettiğim Einfamilienhaus denilen ev tipleri, yani villa diye tabir edebileceğimiz evler. Bahsedeceğim farklardan biri, Almanya'da apartman giriş çıkışlarında komşular ya da giren çıkan herkes, belki bir postacı ya da herhangi bir kimse muhakkak selam verir. Öyle kimse sizinle çok sohbet etmez genel olarak. Eğer çok yakın bir komşunuz yoksa diğer Alman komşularınızla öyle çok sohbet etmezler. Sadece iyi akşamlar derler, selam verirler, günaydın derler. Herkes kendi yoluna gider ama selam verme kültürü çok yaygın. O yüzden bu bayağı hoş bir şey. Ama çok kaynaşma olayının yine de Türkiye'deki gibi rahat olduğunu söylemek zor. Bundan bahsedebilirim sizlere. Bir de gürültü muhabbetinden bahsedebilirim. Yani 110 dairelik bir apartmanda yaşıyoruz ve bu 110 dairelik apartmanın içerisinde resmen çıt çıkmıyor. Yani ciddi anlamda, ve o dairelerin tamamı da dolu bu arada. Hani öyle boş falan değil. Zaten Münih'te boş bina bulmak gerçekten imkansız bir şey herhalde. Ama ses yok, gürültü yok. Ciddi anlamda gürültü yok. Hiç görmüyorsunuz. Ne bir müzik sesi, yüksek ses, televizyon izleme sesi, ne de bir çalışma, bir takım sesler duymuyorsunuz. Yan dairemiz hatta direkt bebekli bir aileye ait. Ve asla o bebeğin de ağladığını duymam. Bu arada şöyle güzel bir ev daha var. Bunu da göstereyim size. Almanya'daki ev ve apartmanlardan bahsediyoruz madem. Böyle güzel evler sürekli karşınıza çıkabiliyor. Hatta bayağı güzelmiş. Şöyle ağaçlarla serili. Şimdi gürültü yok derken tabii, örneğin bir renovasyon çalışması oluyor ya da bir tadilat çalışması olacak. Onun gürültüsünü elbette duyabilirsiniz. Öyle durumlarda da zaten direkt bina girişine ilgili daire direkt bir yazı yapıştırır. Şu tarihler arasında şu saatlerde bir renovasyon çalışmam olacak. Geçici rahatsızlık için özür dilerim tarzında. Onun dışında kolay kolay gürültü duymazsınız. Bir de burada apartman kuralları çok önemli. Şimdi burada Ruhetag diye bir muhabbet var. Yani pazar günü Ruhetag sayılır. Yani dinlenme gündür ve asla pazar günü ses çıkaramazsınız. Hiçbir gürültü olmaması gerekiyor. Elektrik süpürgesi bile çalıştırmamanız gerekiyor. Apartman kurallarında da günün belli saatlerinde zaten ses çıkarmak yasak. Sabah belli bir saatten sonra artık Ruhetag bitiyor. Bunun dışında akşamda ondan sonra asla çıt çıkmaması gerekir. Gürültü olmaması gerekir. Elektrik süpürgesi bile çalışılması yasak bu sürelerde. Tabii bir de pazar günlerinden bahsetmişken bir de resmi tatillerde de yine gürültü yapmak yasak. Şimdi Almanya'da bu pazar günlerin ya da işte belli rutinlerde olan resmi tatillerde ülke gerçekten boşaltılmış gibi oluyor bir anda. Yani sokaklar sessiz oluyor, apartmanlar sessiz oluyor, gürültü yok, marketler zaten kapalı. Bundan daha önceki videolarımda da bahsetmiştim sanırım. Dolayısıyla gerçekten ülke bir anda sessizleşiyor. Şimdi bir de buradaki apartman yaşamında arkadaşlar, her binanın önünde muhakkak çöp kutuları var. Burada çöpler ayrıştırılıyor. Bunu hatta bir başka videomda daha kapsamlı olarak anlatmıştım. Neyin nasıl yapıldığına dair o videodan izleyebilirsiniz. Onu da şuraya ekleyeceğim. Elimi şuraya koymuşken de şuradaki çöp kutusunu görüyorsunuz herhalde. Onu göstermek istiyorum. Her binanın ya da her apartmanın, her evin önünde böyle çöp kutuları var. O çöp kutuların her birinin bir anlamı var. Yani birine sadece kağıt çöplerini atıyorsunuz, birine sadece cam şişeleri atıyorsunuz, birine genel atıkları atıyorsunuz, birine de işte biyoları atıyorsunuz. Bunun gibi ayrımları var. O yüzden bu çöp kutuları önemli. Bizim Türkiye'deki yaşantımıza göre baktığımızda önemli farklardan biri de bu çöp mevzusu. Çünkü Türkiye'de genelde
büyük bir çoğunlukta en azından tek bir çöp kutusu var ve insanlar o çöp kutularına atarlar çöplerini. Ama burada öyle değil. Bu da yine buradaki apartman yaşamındaki farklılıklardan biri. Binanın önünde ve arkasında bir sürü farklı renklerde, üzerinde farklı bir şeyler yazan kutular göreceksiniz. O yüzden bu ayrımı bilmek önemli. Çöpleri ayrıştırarak hayatınızı sürdürmek Almanya'daki önemli farklardan biri arkadaşlar. Sizlere bahsetmek istediğim bir diğer önemli ayrıntı ise arkadaşlar, buradaki apartmanlarda aidat diye bir kavram yok. Yani bir eve kira diyorsanız Almanya'da, onun içinde Nebenkosten denilen yan giderler de var. Bunun içerisinde doğalgazdan suya, apartmanın yan giderlerine kadar birçok şey vardır. Bu yüzden ekstra sizden apartman gideri talep edilmez. O yüzden böyle bir kavram da yok. Bu da yine Almanya ile Türkiye'deki kiracılık ya da apartman yaşamı arasındaki farklardan biri arkadaşlar. Bir önemli ayrıntılardan biri ise buradaki Hausmeister mevzusu. Hausmeister ne diye soracak olursanız eğer, buradaki apartman yöneticisi demek oluyor. Ama buradaki apartman yöneticisinin görevleri Türkiye'dekinden biraz farklı. Çünkü Almanya'da genelde kapıcı kavramı yok benim gördüğüm kadarıyla ve Hausmeister tam böyle kapıcıyla yönetici arasındaki bütün görevleri halledebilen biri. Bir yandan apartmanla ilgili bürokratik şeyleri, kağıt işlerini hallederken öte yandan apartmanın tadilat sorunlarını, problemlerini çözüyor ve işte örneğin binanın önündeki çimleri biçiyor ya da buna benzer birçok görevi kendisi hallediyor tek başına. O yüzden Hausmeister mevzusu önemli. Apartmanla ilgili ya da daireyle ilgili bir problem olduğunda da ilk aradığınız kişi Hausmeister oluyor. Tabii buradaki Hausmeister'lar biraz böyle parayla bu işi yapan insanlar oluyor. Yani yine apartman içerisinde yaşayan biri olmak zorunda değil. Direkt dışarıdan ücreti karşılığında bu işi yapan insanlar oluyor. Almanya'daki apartman kültürüyle ilgili olabildiğince sizlere bilgiler vermeye çalıştım ama en özelini sona sakladım arkadaşlar. O yüzden şimdi sizi farklı bir yere götüreceğim. Bu videonun geri kalan kısmını oradan çekeceğim. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde oraya gidelim. Bakalım en son farkımız neymiş. Evet, şimdi geldik arkadaşlar. Sizi getirmek istediğim bu özel yere. Burası bir çamaşırhane. Farklı bir yer değil. Şöyle, Almanya'daki apartmanlarda genelde çamaşırhane diye bir kavram var. Yani evlerin içinde çamaşır makinesi olmuyor. Yani tabii siz özel olarak isterseniz evinize alıp koyabilirsiniz. O ayrı bir şey ama genel olarak evlerin içinde çamaşır makinesi olmuyor. Bir de böyle binaların tek katlı, iki katlı evlerde de oluyor bu. Böyle benim bahsettiğim 110 dairelik apartmanlarda da oluyor, fark etmiyor. Böyle çamaşırhane kavramı var. 2-3 tane çamaşır makinesi oluyor. Bunlar şuraya para atıyorsunuz, parayla çalışıyor. Peki bu kadar insan nasıl yıkıyor çamaşırını diye düşünecek olursanız, şurada bir liste var. Buraya insanlar işte pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar günü ruh yatak olduğu için yıkamak yasak. Bu günlerde saatlerde şurada yazıyor zaten. Boş olan saati gördüğünüzde yazıp o saat sizindir ve artık o saat yıkayabilirsiniz. O yüzden böyle gelip listeyi kontrol ediyorsunuz. Boş görmek açısından genelde 2-3 gün öncesinden gelmekte fayda var. Ama bazen aynı gün indiğinizde de boş yer bulup direkt çamaşırınızı atabiliyorsunuz. Böyle çamaşır makinesi. Burada bizim 2 tane çamaşır makinemiz var örneğin. 1 ve 2 numarada yazıyor. Bir de burada kurutucu var. Size bu makinenin nasıl çalıştığından göstereyim. Şimdi bu binalarda farklı fiyatlardan çalışabiliyor. Örneğin arkadaşlarımdan biliyorum. Makine başı 1 euro veren de var. Yani 2,5-2 euro falan veren de var. Bizimki 1,5 euro. Buraya parayı atıyorsunuz önce. Sonra şuna basıyorsunuz. 1 numaralı makineyi çalıştırmak istiyorsam eğer, bir boşsa buna basıyorum. Parayı atıyorum. Sonra tekrar basıyorum. Şurada da zaten işte elektriğini falan, şalterini açmak gerekiyor ve makineyi açıp içine deterjanını koyman gerekiyor. Ve bir saat sonra gelip alıyorsun ya da artık ne kadar süre yıkaması gerekiyorsa o süre sonra gelip çamaşırını alıyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun zaten. Tekrar makineyi olduğu gibi kapatıyorsun. Herkes böyle bu şekilde yıkıyor ve asla da problem olmuyor. Asla bir tarih çakışması gibi bir şey de söz konusu olmuyor. Çünkü her şey belli, sistem belli. Zaten neyi nasıl işlediğini bildiğiniz için öyle hareket ediyorsunuz. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Eğer beni bu videoyu ilk kez izliyorsanız kanalımda Almanya'da yaşayan ve Almanca öğrenmek üzerine videolar üretiyorum. Eğer bu gibi videoların daha çok gelmesini isterseniz kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.